Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, ben Ozan Kurtbay. Achtung, yine geldim, aynen diyorum. Ve güne başlıyoruz arkadaşlar. Mayday, 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 aynen. Arkadaşlar, yarının astroloji analizine öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizden bol bol like, abonelik ve yorum rica ediyorum. Achtung diyerek başlıyoruz hemen ve Solar Fire'ımızı açıyoruz. Evet, Solar Fire açılıyor ve Solar Fire der ki, dön geriye abi, döndüm, tamam. 11 Mayıs, yarın 11 Mayıs 2026. Ay Balık burcunda olacak, 11 derece. Orada açıklamak zorunda olduğum bir durum söz konusu. Nedir o durum? Hemen açıklayayım. Şimdi ay düğümü, güney ay düğümü, güney ay düğümü kavuşumu ve işe damgasını vuracak olay. Achtung. Güney ay düğümü nedir? Daha önceki eğitim videolarında izlediyseniz eğer bilirsiniz. Güney ay düğümü, hemen açalım buradan göstereyim. Hop, hop ve hop. Ay düğümü ona momento. Neyin peşindesin arkadaşım sen? Ha, bunu biraz kalınlaştır bakayım sen. Ha, bu temiz. Güney ay düğümü. Eğitim videolarında bilenler bilir. Matematiksel olarak eksi değerdedir. Ve retro hareketindedir sürekli güney ay düğümü. 7 9 21 aynen. Bu kavuşum geldiğinde, bu kavuşumun aslı şu demektir. Genel update. Bunun için ay düğümü, ay düğümüyle kavuşur. Neyin update'i? Güncelleme. 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 Neyin güncellemesi? Şimdi herkesin elinde mutlak bir cep telefonu var abi. Aynen, herkesin elinde mutlak bir cep telefonu var. Ve bu cep telefonuna 5G vasıtasıyla, üst bilinç 5G vasıtasıyla sistemsel bir güncelleme geliyor. Ancak bu cep telefonunun yaratımı için matematiksel bir algoritmayı dondurmak gerekiyor. Bu enerji orada donuyor. Bunun içine oturtuluyor. Ve run tuşuna basılıp çalıştırılıyor. Bu cep telefonu kullanılabilir hale geliyor. Şimdi bunun da bir algoritması var. Ama bu donuk vaziyette değil. Bu kalp ritimle beraber gün içerisinde yaşıyor. Onun da güncellenmeye ihtiyacı var. Bunun güncellenmesi bir süre sonra sona eriyor. Bütün cep telefonu piyasasında olanlar bilir. İşte o modelin güncellemesi sona erdi, yeni güncelleme gelmeyecek. Yani kullanacaksan en son güncellemeyle kullanacaksın. En son sistemle. Ve atana kadar o sistem devam edecek. O sistemde kalacaksın.
Yani yeni nesil oyunları orada oynayamayabilirsin. Kasarsın. Bir süre sonra kilitlenir. Achtung. Çünkü donuk vaziyette. Enerji burada dondurulmuş vaziyette. Matematiksel olarak bir algoritmaya sıkıştırılmış ve dondurulmuş vaziyette. Ve bizde dondurulmuş vaziyette değil. Bizde ta geçmişin verileri var. Ta atalarından, annenin, babandan olan, onun annesinin babasının, onun annesinin babasının astrolojide 4 numaralı bu manaya geliyor zaten. Astrolojide 4 numaralı bir konusu bu. Anne, baba, atalar. Onun annesi babası, onun annesi babası, onun annesi babası. Ve Güney Ay düğümü diyor ki, Güney Ay düğümü. Aşamalı güncellenmek zorundasın. Matematiksel olarak ve mantık olarak. 7, 9 ve 21. Bu matematiktir. Ve bunun merkezi ta integrale, türeve kadar iner. O yüzden o kadar derin, deep learning şu anda burada anlatamam. Şu anda algoritmanın nasıl işlediğini anlatıyorum sadece. Şimdi şu kavuşum şu anda bize güncellenmemiz gerektiğini, yani Satürn, Satürn gezegeni, zamanı temsil eden Satürn gezegene ayak uydurman gerektiğini gösteriyor. Geçmiş alışkanlıklarını, konfor alanını matematiksel olarak ve mantıksal olarak bulunduğun iç düzlemde, bilinç altında, ayda yani, ay ve ay düğümünde güncellemen gerekiyor. Hiçbir şeyi koparman gerekmiyor. Güncelleneceksin. Güncellenmeyen senden, inatla çevrende güncellenmeyen senden otomatik olarak kopacak zaten. Çünkü güncellenmiyor. Ve güncellenmeyen şeyi bir süre sonra değersel ve mantıksal olarak, frekansal olarak anlaşamazsınız. Hiç matematiksel olarak imkansız. Hiç şansı yok. Mantıksal ve matematiksel olarak onun yani yok, error. Direkt error. İşte artı eksi tamamı error. Niye? Yok, güncellenmiyor. Bitti. O kodu alıp baştan yazacaksın. Güncellenmiyor. O oraya uymuyor. Şu anda tam o dönemdeyiz. O süreçteyiz. O güncellenmeyle beraber Plüton girer devreye. Niye? Dönüşüm. Dönüşüm. Zaten retrodaki Plüton bundan dolayıdır. Sana geçmişe getireceğim. Güncellen. Oradaki bütün al, ver, değersel dengeni, hatta seninle beraber güncellenmeye gönüllü olan her şeyi seninle beraber götüreceksin. Yeter ki güncellensin. Düz mantık, matematik. Yeter ki güncellensin. Güncellenmiyorsa ve sen de inatla onları bırakmıyorsan onlarla beraber geçmişte kalırsın. Çünkü sen de güncellenmiyorsun. Bu cep telefonuna belli bir süre sonra atıyorsun ya. Bitti. Eğer içinde oyunlara, bunu sadece cep telefonu ve WhatsApp için ve internet bağlantısı için kullanmıyorsan ve iş icabı kullanıyorsan ya da güncel yazılımlarla aktif oranda çalışıyorsan bir süre sonra bunu değiştirmek zorundasın. Çünkü güncellemesi kapanıyor. Aynı senin gibi. Sen de öyle olmak zorundasın. Ki bu bir de donuk. Sen aktifsin. Düşün. Bu resmen göz göre göre kendi algoritmanı, kendi değerini imha etmek demektir. Niye? Geçmiş alışkanlıklarımı bırakamıyorum. Güncellenemiyorum. Tadım kaçmasın. Ben böyle iyiyim. Beni böyle kabul edin. En büyük bahaneler. Nasip olmadı. En büyük bahaneler. Güncellenmemek için en büyük bahanelerdir bunlar. En sağlam klişeleşmiş bahanelerdir.
Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı ve yarın onun artık son aşamaları. Güncellendin mi? Güncellendin. O zaman seni kolektif alana sokacağım. Neptün'e. Orada istediğini, hayallerini gerçekleştirmek için Satürn disiplinine gideceksin. Ama onun için o güncellenme matematiksel ve mantıksal olarak şart. Hiç şey yok. Yani bir bahanesi yok. Şimdi o yüzden yarın bu konuda önemli. Aşama aşama yavaş yavaş gidiyoruz farkındaysanız evrende. Teknoloji Uranüs'le son derece hızlı bir şekilde gidiyor. Ve gördüğüm kadarıyla insanlar o teknolojinin hızında yaşamaya çalışıyorlar. Olmaz, yapamazsın. Sen Satürn zamanı elinde tutar. Ona ayak uydurmak durumundasın. Uranüs'e sen yetişemezsin. Mümkün değil. Yetişmeye kalkarsın, için boşalır. Yok çünkü sindiremiyorsun içine. Satürn onun senin bu güncellemeyi içine nasıl sindireceğini anlatır. Ne kadarlık bir zaman zarfı içerisinde bunu nasıl içine sindireceğini anlatır. Ruhunun derinliklerine kadar, matematiksel kodlarının DNA'sına kadar o işler. Onu Satürn işletir. Seni o güncellemeyle tepkimeye sokar. Uranüs'ün peşinde koşturursan daha çok koşturursun. Şimdi bakalım yarın tarotsal olarak bu nasıl gelecek, nasıl gidecek? Ahtuk. İşin matematiksel kısmını anlattık. Şimdi tarot da matematikseldir. Nereden biliyoruz? Çünkü üstünde matematiksel rakamlar vardır. Roma rakamı eşliğinde. Onlar aynı matematiksel kodlarla birebir eşdeğerdir. Ancak ben orada matematiği çoktan anlattığım için buradaki matematiği kullanmıyorum. Güneş burcu ve yükselen burcu Koçlar. Sizin 12 numaralı eviniz. Yani geçmiş güncellemenizin dibi artık. En son unuttuğunuz ve unutacaklarınız. Bakalım orada olay nasıl gidiyor? Koç burcu 1, Koç burcu 2, Koç burcu 3. Ne diyor koç burçları için? Bir süre öncesinde kupaların prensi. Buna dair fırsatları zaten yakalamışsın. Değerlendirebildiysen sayın koç. Değerlendirebildiysen. Ve o fırsatlara istinaden güncellemenin ve bir üst level'a gitmenin sorumluluklarını alma zamanı geliyor. Araba kartı Yengeç burcu tarafından yönetilir. Zodyak'ta 4 numaralı evi temsil eder. Yani ana şalterini. Ahtuk. O fırsatlarla o dümenin başına geçip yön değiştirmek durumunda kalacaksın. Bunun için yorulacaksın. Hiç kimse kolay olacağını söyleyemez. Çünkü güncellenmek kolay bir şey değildir. Önce yüzleşmeyi gerektirir. Kendi egonla, kendi algoritmanla önce yüzleşmen gerekir. Ego eşittir algoritma. Çünkü yaptıkların, yaşadıkların. Delikanlı gibi ben bunu yaptım abi. Bu egodur ve buna ego müsaade sene etmez. Çünkü ego güncellenmekten korkar. Ego en az enerjiyle en fazla verimi nasıl elde ederimin peşinde koşar hep. Enerji tasarrufu peşinde koşar. Ve güncellenmek büyük bir enerji gerektirir. Ama egonun bunu öğrenmesi lazım. Bunun için de egonun gelişmesi lazım. Achtung! Bu yüzden de sen bayağı bir kazıyacaksın. Bayağı bir yorulacaksın. O kırılma noktasına gelme zamanı sayın koç. Nereden biliyoruz? Çünkü ondan önce dümen var. Bu bir kırılma noktasına gider ve yön değişikliğine başlar. Mayday, 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 mayday. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar yarın bu noktaya gidiş yapıyorsunuz. Matematiksel olarak. Gelelim şimdi Boğa burçlarına. Balık burcu sizin 11 numaralı evinizdir. Dış bağlantılar evi. Bakalım orada nedir, ne değildir. Onu gözden geçireceğiz. Aynen. Balık dedim. Boğa burcu 1, Boğa burcu 2 ve Boğa burcu 3. Ne diyormuş? Sayın boğalar, bir süredir
üretim halindeydiniz ve eğer ürettiyseniz tabii ki gücünüze güç katmakla meşguldünüz. Güç kartı. Şimdi o gücü alıyorsunuz eğer yaptıysanız, bir karar aşamasına doğru gidiyorsunuz. Geçmiş alışkanlıklarına. Tamam mı? Niye? Çünkü güncellenmiyorsun. Tabii ki tamam. Update'in gidiyor. Almıyorsun. Seni artık kullanamıyoruz evren olarak. Geç orada kal sen. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ya da devam mı? Aşıklar kartı. Bir illüzyonla. Tamam mı? Ne oldu? Benden buraya kadar ben havladım oyna. Ben artık bu oyunu oynamak istemiyorum. Yapacak bir şey yok o zaman. Kal orada. Tamam, ben burada kalırım. Benim üstüme zamanla önce toprak dökün, sonra üstüne bir de beton dökün. Aynen. Tabii çünkü. Koku saçmasın, rahatsız etmesin sizi. O güncellemeyi yapmak zorundasın. Bu da aşıklar kartı demektir. Çırılçıplak kalacaksın. Niye? Başka türlü güncellenemezsin. Ve bunu bir kişiyle yaşarsan zaten o kişinin illüzyon mu olup olmadığını fark etmen gerekiyor. Bunun için de iç dünyana kapanman gerekiyor. Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Hayır. Tamam. Kapatın. Ne olur, ben güncellenmeye gidiyorum. Ben kendimle yüzleştim. Artık o eski acıları çekmeyeceğim. Artık tamamen her şey tensellik demeyeceğim. Çünkü boğa burcunun en önemli zaafıdır bu. Tensellik. Aha burada. O geçici keyifleri istemiyorum ben. Ben bu rutini kıracağım abi. Yardıracağım, gideceğim. Ne oldu? Ben artık matematiksel eksi değerim olan savunmaya geçmeyeceğim. Kendimi aşacağım baba. Yapacak hiçbir şey yok. Gölgelerin gücü adına. Aynen dış bağlantılardan ya bir illüzyon gelecek ya da delikanlı gibi senin özüne. Ama onun için de önce senin özünü görmen lazım. Algoritman yani. Matematiksel kodun, ham kodun. Neyse onunla yüzleşip buna değer veriyor musun dış bağlantı olarak 11 numaralı evde? Hayır. Veriyormuş gibi yapıyorum. Yemezler. O bir illüzyon. Yemezler. Ama onun için de önce kendinle yüzleşmen lazım. Güçlendin. O gücü ancak fabrika ayarlarımı önce bir inip, o da burada fabrika ayarlar. Önce oraya inip orada her şeyin güncel olup olmadığına, gerçek olup olmadığına bakıp ona göre o seçimi yapman gerekiyor. Mayday. Olmuyorsa gördün mü onu? Tamam, gördüm. Dışarıdaki bağlantı buna uyuyor mu? Hayır. Tamam, geç. Ama buna bakman lazım. Buna uyuyor mu? Hayır. Aynı frekansa değil. Güncellenemeyiz. Bana güncellenecek olan lazım. 11 numaralı evde. Ha, sen güncelsin. Tamam, gel. Senin güncellemen benimkine uyuyor. Benim modelime uyuyor. O zaman oraya bağlanacaksın. Mutlaka bir tanesi sana uyacak. Ve onu seçmek zorundasın. Gelelim şimdilik. Gelelim. Sayın ikizler burcu. Kariyer evi oğlum. Boru mu? Aynen. Kariyer evi. Orada güncelleme gerçekleşiyor. Sayın ikizler burcunda. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Diyor ki sayın ikizler için, bir süre önce zaten gerekli doyuma ulaştınız. Dünya kartı öyle diyor ve doyuma ulaştığınız için bir değişikliğe gittiniz. Proje değişikliği, adres değişikliği, ondan sonra dünya değişikliği, bir şeyi bırakıp oraya doğru geçiş yaptınız. Evet. Ve şu anda time out zamanı. Niye? Bakın ne demiştim? Ay düğümü S'de. Time out zamanı. O time out zamanında senin kendini yeni dünyaya güncellemen gerekiyor. Kariyer evin çünkü. Boru değil oğlum. Kariyer evi. Aynen. Oraya güncellemen gerekiyor. O güncelleme bir yenilikle gerçekleşecek. Bir güncellenme ve yenilenme kartı. Tılsım şövalyesi. Ve böylelikle güncellenmiş halde değerin otomatik olarak artmaya başlayacak. Niye? Çünkü güncellendin. Yapacak bir şey yok. Biri sana gelecek bir teklifle kariyer evinde, güncellenmiş bu. Ne oldu? Elindeki meblağ buna kesinlikle yetmez. Ne oldu? Güncellenmiş olur mu? Bu
Eski sürümün fiyatı bu. Yeni sürümün fiyatı çok daha yukarıda. Çok daha güncel. Artık bundan nakit geçmez. Buna Bitcoin lazım. Yapacak bir şey yok. Bunu dedirteceksin. Bunu dedirteceksin sayın ikizler. Bunun başka bir matematiksel ve mantıksal olasılığı yok. Bitti. Done. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Alçalan oğlak. 8 numaralı ev kova. 9 numaralı ev balık. Bütün yaşam şekli, bütün yaşam tarzı, bütün inanışların, her şeyin, aynen. Yaşam felsefen, rutinler, Allah ne verdiyse. Orası gidiyor komple. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne demiş? Diyor ki sayın yengeçler için. Bir süredir moral ve motivasyon olarak high level'daydınız. Kupaların 9'lusu. Bu bir gölge yanıyla beraber gelir, rehavete kapılma. Ne yani? Matematiği ve mantığı ve rasyonalizmi devre dışı bırakmaya getirir. Bu tuzağa düşmediysen eğer sınırlarını belirlediysen eğer gardını aldıysan şu anda o level'ını kendin çizmen gerekiyor kardeşim. Aynen. 9 numaralı evde. Ve bunun için de gelecek olan şeylere direkt, net, kas katı bir şekilde aman bu olmaz, ben bunu istemiyorum, aman bu da olmaz, canım istemiyor ya. Matematiksel olmayı bıraktım yani, canın mı istemiyor diye mi yapmıyorsun? Evet. Keyfim istemiyor ya, bitti. Sorumluluğu bırakıyorsun yani aşırı keyiften. Evet, olmaz. Adil olmak zorundasın, matematiksel olmak zorundasın ve mantıksal olmak zorundasın. Sen onu belirle, o çizgiyi çek, ondan sonra takıl. Ona göre gelenleri kabul et, onlarla uzlaş. Ama sen hiçbir şey yapma, çizgiyi çekme, ondan sonra level'ını belirleme, sadece takılıyorum de, işin matematik kısmını tamamen bir kenara at, otomatik olarak bununla ulaşamazsın. Otomatik olarak 9 numaralı evi, yani hayatta inandığın her şeyi kendi ellerinle yakmış olursun. Orada matematik, algoritma, mantık şart sayın yengeç. Duygularınla hareket edemezsin. Sezgilerinle et ama duygularınla değil. Duygular orada senin kendi kendini imha etmeni sağlar. Niye? Bir süre sonra çünkü mantık dışı kalırsın. Mantık dışı olursan da hiç kimse seninle uzlaşmaya gelmez. Yani o kişiler zaten ana algoritma tarafından sana gönderilen, güncellenmen için gönderilen ana algoritma tarafından bu ana algoritma, bu ana algoritma sana bunları gönderiyor. Senin kendini güncellemen için. Ve değerini koruman için ve arttırman ve gelişmen için, üst bilince geçmen için. Net. Ki zaten bir ev sonrası Satürn. Sen yapmazsan onun faturasını sana Satürn çok güzel bir şekilde itinayla gönderir. Gelelim şimdilik aslan burçlarına. Sayın aslanlar. 8 numaralı ev. Derin duygusal dönüşüm. Başkalarının finansal kaynakları. Aynen. Ortaklıklar ve açık düşmanlar. Matematiksel olarak kaotik bir dönem. Benim bu algoritmayı bir şekilde güncelleyip errorların hepsini tamamlayıp gel beraber oturalım Python'un başına. Bak bakalım nasıl savaşıyorsun Python'la. Bir yerde bir hata çıkarıyor. Hatayı bile yanlış gösteriyor. Bul. Bana ne diyor? Bul. Basıyorsun lan error. Nerede? O hata nerede? O sayfayla resmen savaşıyorsun. En son böyle sabah saat 5 olmuş. Çalıştı mı? Çalışacak. O algoritma çalışacak. O Successful Zero'yu ben göreceğim. İşte onu gördüğün zaman zaten artık Python'da tepkimeye girmiş oluyorsun. Bitiyor artık. Resmen seni orada Satürn seni terbiye ediyor Python'la. Bakalım şimdi sayın aslanlar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş?
sayın aslanlar, daha önce çizdiysanız tabii, çizdiğiniz sınırları ve aldığınız gard şu anda işe yaramaya doğru gidecek. Çünkü karşılığı gelecek. Çünkü 8 numaralı başkalarının finansal kaynakları. Bu kişi sınırlarını çok iyi çizmiş, değerlerini çok iyi belirlemiş. Acaba bana da yardımcı olabilir mi? Achtung! 8 numaralı. Daha önce bunu çizdiysen çekersin. Çünkü onlarla beraber güncelleneceksin sen de. Tılsımın kraliçesi öyle der. Yani bunda gelecek var. Bu bize çok iyi fikirler verebilir. Hatta onun yeteneklerinden faydalanabiliriz. Nokta. Toplanın arkadaşlar. Ben buldum doğru kişiyi. Aha. Toplanın arkadaşlar, ben bunu buldum. Çok iyi bir şekilde yapıyor aradığımız şeyi. Hatta o kadar güzel yapıyor ki hayran kalırsınız. Nokta. Tılsımların üçlüsü sayın aslan. Bu noktaya geliyor olman lazım. Güncel haline. Çünkü onların durumu seni bir daha güncelleyecek. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Nokta sayın aslan. Bunun için de algoritmanın kusursuz çalışması lazım. %100. 99.9 olmaz. %100 olacak. Çünkü 5G %0.1 hata kabul etmez. Otur yarın Python'un başına beraber şey yapalım. Geçen günkü videoda gösterdim zaten. Kabul etmiyor, direkt error veriyor. Aynen, bitti. Gelelim sayın Başak burçlarına. 7 numaralı ev oğlum, boru mu? Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Artık son nokta. Benim yükselenim de Başak. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart, Yusuf. Bir süre önce dengeye gelmiş olman gerekiyordu. Geldin mi? Vallahi geldim. Vallahi yükselenim Başak oğlum, geldim. O dengeye geldiysen o zaman güncellenmeye ihtiyaç duyduğunu görmüşsündür. Tam 12'den hem de. Tam 12'den. Peki güncellemeyi aldın mı? Aldım. Montenegro'ya geldim kardeşim ben. Bitti. Done. Güncellemenin dibine vurdum hem de. Aynen. O denge ve güncelleme. 7 numaralarına boru mu? İstiyorsan yapma. Yapmazsan sonuçlarına kendin katlanırsın. Ve alacağın haberlerle beraber kodlamaya doğru gideceksin. Ama şappe. Ama şappe. Şıbıdık şıbıdık. Hoppa. Yandan. Matematiksel olarak mı? Aynen. Net mi? Tamamen net. Bitti. Yükselen Başak çekiyor. Net değil mi matematiksel? Kusursuzluk isterim. Matematiksel olarak net mi? Evet. Su kısıl zero mu? Hiç affetmez. Dibine kadar. Oh. Aynen. Oraya gidiyorsunuz şimdi. Eğer o dengeye gelip o güncellenmeyi aldıysanız. Bu mudur? Budur sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Başaklar. Done. Gelelim şimdi terazi burçlarına. 6 numaralı ev. İyi yönettin mi? Neyi? Aldığın kararları. Hangi kararları? Tamam. Yani bu soruyu soruyorsan zaten konu baştan gitti. Kararlarını başkası aldı değil mi? Nereden anladın? Karşımdakine. Tamam, seninkini. İşte karşındakine. Niye karşındaki? Algoritma senin kardeşim. Tamam, 7 numaralı evini yönetiyorsun da hep sen diyorsun da kendi algoritmanın kararlarını da mı oraya bıraktın? O yuh. Peki onun algoritmasını onu da o yaptı. Oha. Abi sen kendini komple silmişsin. Öyle mi olmuş? Ben ılımlı davranayım dedim. Ilımlı davranmanın bunu çıkarmışsın. Aynen. Yapacak bir şey yok. Bakalım şimdi 6 numaralı evde sayın teraziler. 2 ve 3. Ne diyormuş? Aha.
Bir süre önce aldığın destekle beraber önünü öngörmeye başlamışsın. Ama işte orada sıkıntı var senin terazide. Sen önünü öngördün ama kararları yanındakiler aldı. Yemez. Bu uyumlu olmanın suyunu çıkarmaktır. Algoritma senin abi. Senin ve sen açacaksın önünü. Onlara bırakırsan ilk fırsatta kaçarlar çünkü ağır gelirsin. Bak ne kadar inceler yanında. Ağır gelirsin, taşıyamazlar. Bunun için de şu anda oh be çok iyi oldu bildiğin gibi. Tamam mı? Bir dur. Bir sakin. Tamam. Duygusal olarak zirve yapıyorsun. Onu anladık. Eyvallah. Bunu anladık da. Mantık. Yengeçleşme. Yengeçte de aynı şey oldu. Yengeçleşme 6 numaralı ev. O organizasyonu yönetecek beyin orada mı? Otorite. O benim ama bana bizsiz yapamazsın dediler. Yok ya. Yok ya. Olmaz. Olmaz. Uzlaşmaya sen gireceksin. O kararlar sana ait. O topa sen gireceksin. Yapacak hiçbir şey yok. Sen kenarda otur biz hallederiz. Yemez. Sonra istemediğin bir karar verirler. Bir getirirler onu ama ben bunu istemiyordum ki. O zaman sen gitseydin. Ama biz hallederiz dediniz. Bizden bu kadar. Ne oldu? Değerlerim düştü. Otomatik olarak karşıdan bakacaklar. Ulan karşıdan gelen terazi elimizdeki değer terazinin onunda biri. Bir şey balans tutmuyor. Denge tutmuyor. Olmaz. Olmaz. Fatura çıkar. Gelelim şimdilik akrep burçlarına. 5 numaralı ev. Flört evi, yaratıcılık, libido evi. Yapacak bir şey yok. Evcil hayvanlar, çocuklar evi. Yani kendi içinde yani bayağı bir yani ben eskiden insanların cehenneme sokar çıkarırdım akrebim. Şimdi yani aşağıdan çağırdılar beni. Niye çağırdılar ben de anlamadım. Gittim. Ne oldu? Açtılar kapıyı gir içeri. Yanında kimse yok. Ben niye boşu boşuna çağırıyorsunuz? Yanında biri mi var benim? Serap mı gördünüz acaba karşıdan? Sen gireceksin oraya. Kendini güncelleyeceksin. Tek başına mı yanacağım içeride? Hiç bana göre değil. Ben burnum düşse almam oğlum. Aynen. Yapacak bir şey yok. Demek ki alacaksın. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Aha. Bir süre önce aldığın haberlerle beraber zaten stabil bir yenilenmeye doğru gittin. Yani şu tılsımların dokuzlusu konfor alanın yükseliyor hem de matematiksel bir netlik ve garantilikle. Sadece onun üstüne üretecektin. Yaptığın mı bir güncellemeydi. Ve işin içerisinde duygusal paniğin de vardı. Aldığın haberler. Şimdi ben bunu alırsam bunu kaybederim, bunu alırsam bunu kaybederim. Duygusal panik. Aldın geldin başladı kaos. Ne oldu? Benim bildiğim doğru senin bildiğin doğru. Benim bildiğim şu anda tam o aşamadasın. Benim bildiğim doğru. Hayır. Bu. Şu anda aksep bu moda doğru gidiyor matematiksel olarak. Başka olasılık yok. Ve ondan sonra büyüme zamanı. Yıkılan kule. İşte o adaya seni çağıracaklar. 5 numaraya oğlum doğru. O odaya gireceksin. Ya tek başına gireceksin ya da biriyle gireceksin. Ama illa ki oraya gireceksin. Ben seni biliyorum. Gel canım. Açıyordun kapıyı, atıyordun içeriye, kapatıyordun kapıyı. Bana ne? Girmeseydi. Buydu sende olay. Ama şimdi o dönüşümü geçirme zamanı. Gelelim şimdi sayın yay burçlarına. 4 numaralı ev. Ataların, köklerin, Hauptzentral diyorum ben ona. Ana şalter. Hauptbahnhof. Sayın yaylar. Türkçe'ye nasıl da? İzmir'de Alsancak Halkapınar metro. Merkez istasyon ya bitti. Merkez istasyon. Ha Türkçesi o. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart.
Ne diyormuş? Bir süre önce sayın yaylar, ikili üçlü görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bu görüşmeler sizi çok değerli bir aşamada bir köklenmeye doğru götürmeye başladı. O kökün güncellenmesine doğru götürmeye başladı. Tılsım onlusu. Bunu yapabildiyseniz o kökler şimdi, o değerler sizin arkanızda destek. Burada artık istediğin güncellenmeyi istediğin kadar alabilirsin. Yaptıysan tabii. Çünkü ortada bir enerji kaybetme olasılığın söz konusu değil. Ama onları ertelemediysen, gerçekten harbiden yaptıysan. 4 numaralı boru mu oğlum? Aynen. Kendi köklerin, kendi ataların ve ona göre gelecek olan haberler olumlu. Ama bunu gerçekleştirdiysen eğer, gerçekleştirmediysen hiç kusura bakma, o köklerle olan bağın kopar. Güncellenme fırsatını da bulamazsın. Çünkü koskocaman bir döngünün tekrardan dönmesi gerekir ama ona zaten senin algoritmanın sınırları yetmez. Bitti. Sayın yay. Yapmış olman gerekiyor. Gelelim sayın. Düşün ya. Hani yay da şunu diyecek orada o zaman. Ama ben sizin için bu kadar koşturdum. O kısmını da siz halledersiniz diye düşündüm. İyi de o onların sorumluluğu değil ki. O senin sorumluluğun. Onlar onu yapmazlar. Sen onu en kötü ertelersin. Ertelersen zaten bitmiştir olay. Gelelim sayın oğlak burçlarına. Didin 3 numaralı ev. Düşündüklerini hayata aktarma evi, yakın çevre. Evet, düşündüklerini bir sonraki aşamaya getirdiğin ev. Yani güncellenme noktası. Sen bunu iyi yapmışsın ama piyasada bu artık böyle değil. Nasıl? Böyle. Yani güncellemen gerekiyor. 3 numaralı kendi tasarımın yakın çevrende. 9 numaralı bunu piyasaya çıkarmaya hazırlandığın nokta. Ondan sonra artık yaşamının bir parçası oluyor. Yani ona ulaşmak isteyenler sana geliyor. Sen bu işte profesyonelsin. Bize nasıl yapacağımızı göster. O 9 numaralı ev ve onun 10 numaralı eve bağlantı nokta. 1 numaralı ev diyecektim. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süre önce zaten bu konuyla ilgili bağlantılar had safhadaydı. Değnekleri 8. Yani buraya 3 numara ile evi halletmeye kalkarken bağlantılar onu otomatik olarak 9 numaralı eve götürmeye başladı. Zincirlemesine gidecekti yani. Büyük organizasyona girecekti. Hatta arkasında bununla ilgili desteği de vardı. Yaptıysa sayın oğlak. 3'ten 9'a otomatik olarak atladıysan. Çünkü güncellenme 9 numaralı evde olacak olan bir şeydir. Onun oraya otomatik geçişidir matematiksel olarak. Çünkü algoritma dev bir zincirdir. Onu oraya yaptın, onu oraya yaptın. Onunla olan bağlantısız 3 numaradaki evin bağlantı otomatik olarak 9 numaralı eve gidiyor. Onun bağlantıyı kurdun mu? Zaten oraya kayıyoruz. Burada diyorsan şimdiki aşama ne? Diyor ki karşıda o aşama bende değil. Sen burada bağlantıyı kurdun. Bu aşamaya geldin. Son mu bu? Evet. Peki bundan sonra orada. Ben haber verdim oraya gideceksin. Yaptıysan çünkü ona göre hamlelerin yönlerini değiştirmen gerekiyor. Onun için de matematik ve mantık mutlak bir şekilde oturması lazım. Onu da 3 numaralı evde oturtacaksın zaten. Bitti. Nokta. Sayın oğlak. Onun başka bir o şeyi yok. Matematiksel bir oluru yok. O algoritma çalıştı mı onu artık arrivederci. Ancak güncellenme aşamasında olur o. Gelelim şimdi sayın kova burçlarına. 2 numaralı değerler evi. Bakalım sayın güneş burcu ve yükselen burcu kovaların değerlerini güncellediler mi? Mayday. Plüton 1 numaralı evde oğlum. 3 numaralı evinde Satürn var. Güncellemen gerekiyor orayı değerleri. Sonra yakın çevrede onları düşünüp birleştirip 9 numaralı evi neyi taşıyacaksın? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süre önce kupaların kraliçesi yatırımlarıyla meşguldü zaten. Meşguldü de ne yaptı? Çünkü artık bu güncelleme olduğu an orada
modül kopuyor. Ölüm kartı. Bu güncellemenin tarot karşılığıdır. Ölüm kartı. Eski değerler gitti. Maddi, somut. Bunu tutuyorsun. Ölüm güncellenme bir geliyor. Bu eski versiyon gidiyor artık. Burada da yepyeni bir versiyon var. Onu yapmak durumundasın. Ve onu yapmak için de ama ben şimdiye kadar biz bunlara alışıktık. Kılıçların dokuzlusu. O alışkanlıklarından vazgeçmen gerekiyor zaten. Sayın. Bilinçaltı alışkanlıkları. Ne dedik? Ay düğümü. Ay düğümü. Geçmiş alışkanlıklarının toplandığı nokta. Bunu neyle güncelliyorsun? Ay ile. Ay buradan geçtiği an ay ne? Ay bilinçaltı. Bilinçaltı. Burası ezberler. Ezberlediklerini burada biriktirir. Sen fark etmezsin. Buradan güncellemeye geçtiğin an çat burasının güncellemesi lazım komple. Bu buradan geçerken bu güncellenecek. Çünkü bunun kuzey ay düğümüyle bağlantısı var. Kuzey ay düğümü gitmen gereken nokta. O şimdi matematik anladın değil mi? O ay oradan geçerken çıt. Bu ay buradan geçerken hop bu kuzey ay düğümüne gidecek. Artı olan kutba. Burası eksi olan kutup. Buradan geçerken buradakileri bırakıp oraya gidecek. 5G ve üstü. Oraya doğru gitmek zorundasın. Sayın Kova. Bunun matematiksel karşılığı bu. Bunun için de o korkularını bırakacaksın. Sıkı tutunduğun korkuları bırakacaksın. Alışkanlıklarını bırakacaksın. Seni aşağı çeken bütün alışkanlıklarını. Şurası komple. Onları bırakmak durumundasın. Yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi balık burcuna. Bir numaralı. Bütün olasılıklar güncellenecek. Ya dün burası böyle değil değil mi? Bir farklılık var. Evet güncellendiler. Peki sen güncellendin mi? Ben dünkü hesaba göre geldim buraya. Dünkü hesaba göre geldim. Bitti olay. Ne oldu? Gömün abi. Nomine Patris and Filio and Spiritus Sanctus. Amen. Gömün. Yani sıkıntı yok. Gömün. Derhal gömün. Aynen. Balık burcu 1. Balık burcu 2. Ve balık burcu 3. Evet. O güncel olmayan kısımlar kapanacak. Burada kutup yıldızı yeni ufuğa geçiş yapacaksın. Bunun için de aman onunla mı uğraşacağım zaten şöyle olacak aman onunla uğraşmam böyle olacak bana dokuyor benim bir yapay zeka satın alalım hepsini bizim için yapsın. Yemezler. Yemezler ama ben uğraşıp bıktım ya. Kesin şöyle olacak. Oraya saldıracaksın. Yoksa sana saldırırlar. Çünkü evren boşluk doldurmayı çok sever. Sen kendi güncellemeni kullanmıyorsan başkası gelir orayı doldurur. Bu evrenin bir numaralı çalışma prensibidir. Mayday. Çünkü gerçekten o aşamada orası kullanılmıyorsa Satürn orada boşluk görür. Çünkü artık güncel değil. Orayı dolduracak daha güncel bir şey gelir. Yazılım gelir. Onunla savaşmaya başlarsın. Yapamazsın. Bununla savaşmak için güncellenmiş olman lazım. Ona enerjin yetmez bir kere. Çünkü bu güncel. Daha üst versiyon. Ona hazırlıklı olman lazım. Mayday. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.